Bu video yeni bir serinin başlangıç videosudur dostlar. Size bomba gibi haberlerim var. Daha önceki videolarda da bahsetmiş olduğum üzere kafamda şöyle bir şey var. Eğer yengenizi ikna edebilirsem şu akvaryumun olduğu köşeye 1, 2, 3 katlı şuraya 1.60 boyunda bir üçlü set kurmak istiyorum. Şu an yengen vizesi çıkmadığı için askıda. Bakalım karımı ikna edersem. Lan bana böyle teklif etsen ben bile arada kalırdım yani. Bir planım vardı biliyorsunuz ve o plan için yengen vizesi çıktı. İthal akvaryumun olduğu bölüme yaklaşık şu posterin hizasına gelebilecek şekilde 1.60 boylarında üçlü bir akvaryum seti kurmak istiyordum. Sonunda yengenizi ikna ettim. Açıkçası bu akvaryumu çok böyle sağa sola oynatamadığım için şu dar alanı değerlendirmem gerekiyor. Onun için buraya akvaryum ve sehpa ölçülerini kafamda tasarlayıp bir fiyat almıştım. Sehpa yaptıracağım. Usta beni çok erteledi, çok salladı. Normalde benim şu an sistemi kurup canlıları bu hafta koymam gerekiyordu. Ama koyamadık. Vardır bir hayır diyoruz. Geç olsun, güç olmasın. Siz bu videoyu izledikten birkaç gün sonra buraya akvaryumların sehpası gelecek. Açıkçası akvaryum ölçüleri için acele etmedim. Çünkü sehpanın iç ölçülerinden emin olmak istedim. Akvaryumu önden yaptırıp daha sonra araya koyamayabilirim diye. O yüzden önce sehpayı bekleyeceğim. Sehpayı yerine koyup terazi alacağım ve duvara sabitleyeceğim. 3 katlı bir akvaryum olacak. Daha sonra ölçüleri netleştirip birkaç gün içerisinde de buhar camlı güzel böyle üçlü bir akvaryum seti kuracağız. Bu seti kurarken A'dan Z'ye her şeye tek tek fiyatı, işçiliği, aldığım canlılar, aldığım ekipmanlar vesaire vesaire hepsini detaylı bir şekilde çekeceğim. Hatta o aşamaya geldiğimizde bir de toplu paket açılışı videosu yaparız. O da keyifli ve eğlenceli olur, bilgilendirici olur. Aynı zamanda aldığım farklı ürünler olacak. Onların da böyle incelemesini detaylı bir şekilde çekeceğim. Şu an bu görmüş olduğunuz buradaki sistem, buradaki dekorlar, hatta ana tankımdaki tasarımlar vesaire vesaire komple değişecek. Yani burası daha şık duracak. Ben buraya elimden geldiğince böyle süslemeye çalıştım. Göze hitap eder bir şeyler yapmaya çalıştım ama yine görmüş olduğunuz gibi şurada kalorifer gözüküyor. İşte burada tül perde var falan filan. Şu kısım özellikle çok da böyle göze hitap etmiyor. O yüzden şuraya şöyle seti kurunca burası harbiden 10 numara olacak. Bu yapım ve yayında emeği geçen sevgili karıma da buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Dediğim gibi arkadaşlar vize çıktı. Bundan sonrası ya herrü ya merrü. Şimdi buraya kuracağım üçlü sete dehşet canlılar gelecek. Türkiye'de nadir bulunan, çok az bulunan kıymetli canlıları buraya böyle her sete 2 tür olmak kaydıyla kafamda öyle bir proje oturttum. Yani her akvaryumda 2 farklı canlı besleyeceğim. Hepsi özel nadide türleri olacak. Onlar sürpriz. Şu anlık hiçbir şey söylemiyorum. Hatta alacağım canlıların bazılarının YouTube'da detaylı videosu bile yok. Yani bakım videosu, üreme videosu vesaire hiç bilgileri yok. Onlarla alakalı detaylı hiçbir içerik bulamadım. Hem bana içerik çıksın hem ileride bir kütüphane değeri taşır. İşte bilgi paylaştıkça güzeldir. Belki biz de birine örnek oluruz. Bizim de öyle bir dikili taşımız olur diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere zaten ben mümkün olduğunca nadir bulunan özel türler beslemeye çalışıyorum. Son olarak da şu köşeye şöyle bir görelim istedim. Çünkü gerçekten burayı ileride böyle göremeyeceğiz. Daha böyle güzel olacak. Bizim için de bir hatıra olmuş olur. Nereden nereye diyeceğiz inşallah. Bu adım attığım için gerçekten çok heyecanlıyım bu arada ben de. Yani yeni türler, yeni canlılar, yeni keyifler, yeni böyle deneyimler yaşayacağım için gerçekten heyecanlıyım ben de. Bu videoda şöyle devam ettirmek istiyorum. Mevcut tanklarımda hangi canlılar var? Son durumlar nedir? Hepsini tek tek ayrı ayrı çekeceğim. İlerleyen süreçte ana tankımdaki bitkilerin yerleri değişebilir, tasarım değişebilir. Bazı canlıları buradan ayıracağım. Eklemeler yapacağım. Aynı şekilde buradaki akvaryumlar kalkacak falan filan. Aslında tonla işim var. Bu set kurulumunun da birinci videosu olarak kalsın istiyorum. Dilerseniz şimdi tek tek akvaryumları detaylı bir şekilde gezelim. Ana tankımda bildiğiniz üzere altılı bir Duplicarus kolonim var. Bunların maşallahı var. Damızlığa yaklaştılar. Bunlardan hala böyle 1-2 ay içerisinde yumurta görmeyi umuyorum. Yanlış tahmin etmiyorsam şu ikinci dişim. Yani şu da ikinci dişim olacak. 4 dişi 2 erkek var diye umuyorum. Diğerleri erkek gibi geldi bana. Bunları gayet güzel besliyoruz. Bunlardan yana sorun yok. Eğer 2 ay içerisinde bu Duplicarus'lardan yumurta alamazsam koloniye 4 tane daha damızlık eklemeyi düşünüyorum. Yani ona tamamlayacağım. Şu 2 aylık süreçte bakacağız. Hani diğer seti kuracağız. İş yoğunluğu. Bir de bunun ekonomik boyutu var tabi. Çok da beni zorlamayacak seviyede olursa şuraya 4 tane daha Duplicarus ekleyeceğim.
Duplikarus konusunda tecrübeli ve deneyimli olanlara sordum, birkaç ustaya. Cama yumurta diziyorlar dedi ama ben her ihtimale karşı yine de buraya bir mob astım. Bu modda şu an karidesler takılıyor. Burada mikralar büyüyor. Rotalaları bayağı budadım. Bayağı böyle bu alanı genişlettim. Bir de burada Aponogeton ulvaceus bitkim var. Bunda da ulvaceus da olabilir bu arada. Ben ulvaceus diyorum. Latince tam telaffuzunu bilmediğim için. Ben bunda 2-3 yaprak kalacak şekilde komple budamıştım. Maşallah yine böyle coşmaya başladı. Şu an 2 tane sürgün veriyor. Şunlar ok gibi gördüğünüz 2 sürgün. Çiçek sürgünleri. İnşallah tekrar çiçek açtıracağız buna. Karides kovanımız bu şekilde. Christmas mosslarımız bayağı uzadı. Karidesler de bayağı ilgi gösteriyor. Gördüğünüz üzere her yerinde karides var. Yine buralarda ufak tefek bir siyah yosun problemim var. Armatür çok güçlü olduğu için, bir de bu malum karides kovanı armatüre yakın. İster istemez hafiften böyle bir siyah yosun yaptı. Belki bir Excel denemesi yaparız burada. Burada ayrıca yine yavru Helena salyangozlarımız gözükmeye başladı şurada karidesin yanında. Burada bayağı bir yavru Helena katil salyangozum var. Bir de mavi melek karides kolonimizi bayağı büyüttük. Hatta şurada görmüş olduğunuz bütün dişiler şu an yumurta çeviriyor. Hepsi bir araya geliyor garip bir şekilde. Mavi melek kolonimiz de bayağı büyüdü yani. Şu an karides sahiplendirme yapmıyorum. Koloni biraz daha büyüsün diye. Onun haricinde gül bitkileri bayağı coştu. Hani ilerleyen aşamalarda burada nasıl bir tasarım yaparım? Bitki eklemeyeceğim ama mevcut bitkileri nasıl değerlendiririm? İlerleyen aşamada bakacağız. Bunun kökleri bayağı böyle dağıldı. Kumun üstünde böyle tel tel kılcal kökler görüyorum. Eğer onu böyle yerini değiştirmeye karar verirsem bir yumrusuna bakacağım. Eğer yumru büyüdüyse bu yumruyu bölmeyi deneyeceğim. Belki çoğaltabiliriz bir ihtimal. Çünkü tohumdan yapamayacağımız belli oldu. Burada Christmas moss'umuz var. Bu moss'u buradan alacağım. Buradan karidesleri de alacağım bu arada. Üçlü sete dahil edeceğim. Burada karides kalmayacak. Çünkü bizim buradaki canavarlar büyüdü abi. Endler albinolarımız büyüdü ve löp löp yavru karides yiyorlar. Bunlarla ilgili detaylı bir video çekmedim henüz. Albinolarla ilgili. Şu an benim Türkiye'de bildiğim kadarıyla tek koloni bende var. Başkasında varsa umarım o da kıymetini biliyordur. Bu canlıların güzelliği de gerçekten bir başka yani. Şu an bunları üretmeye çalışıyoruz. Birazdan size bunların yavrularını da göstereceğim. Bak şunun güzelliğine ya. Bu arada bu albino endlerlerden daha hiç sahiplendirme yapmadım. Timur Hoca'ya bir sözüm var. O da ilerleyen süreçler dedim biraz daha sayısını arttırayım. Şu an liste başında Timur Hoca var. Albino endlerlerde. Gerisine bakacağız. Kripto bitkisi de büyüdü. Bayağı böyle yaprak açtı. Alttan da patlatıyor. Bunun adını da öğrendim. Kriptoymuş. Daha önce beslediğim bir bitki değildi. Bana da deneyim oldu. Bu ithal akvaryumda arkadaşlar şu an sadece erkekler ve birkaç tane de yavru kaldı. Hemen nedenini açıklıyorum. Buradan 4 takım Green Cobra endlerlerden Timur Okan Eren hocama gönderdim Antalya'ya. İnşallah o da bunun ıslah çalışmasını devam ettirir. Güzel ve sağlıklı bol sayıda bireyler olur diye temenni ediyorum. Elimde kalan dişileri de diğer akvaryumlara dağıttım dişileri. Rahat doğum yapsınlar diye. Çünkü buradaki erkek popülasyonu dişilere nazaran fazla kaldı birkaç dişiyi ayırınca. Kalan 2-3 tane dişi vardı. Onları da almak durumunda kaldım. Çünkü dişileri çok yoruyorlar. Burada haricen Aponogeton madagaskarensis bitkimi ana tankımdan buraya aldım. Çünkü bu akvaryumdaki armatür çok güçlü olduğu için şu bitki 2 günde siyah yosun kaplıyordu. Artık baş edemiyordum buda. Bitkiye de kaybetmemek adına onu bu akvaryuma aldım. Buranın ışığı yeterli geliyor basit bitkiler için. Burada da gayet güzel gelişiyor. Normalde bu bitkinin de şu ulvaceus gibi bayağı büyümesi lazım. Yani böyle bir palaremzi gibi palazlanması lazım ama bu minyatür kaldı. Bunu ileride belki büyür diye umuyorum. Belki adapte edemedik yeteri kadar. Çok da şu an dokunmayacağım. Buraya ufak tefek budadığım fazla gülleri diktim. Birkaç tane anubiasım var. Buraya seti kurunca bunları değerlendireceğiz yine. Burada size göstermek istediğim bir tane arkadaş var. Bakın. Hansel. Yapışık ikizimiz. Hansel adam oldu. Adam. Bak. Bak şuna bak. Abi dehşet dişi kovalıyor. Yapamıyor da bir şey ama Hansel'in altındaki kardeşi Gretel'de leopar deseni var arkadaşlar. Böyle spotted diyebiliriz. Bayağı altındaki kardeşi de desenli. Hansel çok sağlıklı. Deli gibi dişi kovalıyor bu arada. Hansel'in bu arada 2 tane dalgası var ama ikisini de saplayamıyor ne yazık ki. Kullanamıyor yani ama dehşet dişi kovalıyor. Hiç boş durmuyor kardeşim. Hansel'le burada tutuyoruz. Hansel de gayet sağlıklı arkadaşlar. Bu akvaryumda çok bahsedeceğim bir şey yok. Şimdi doğum tankıma geçiyorum hemen. Şimdi arkadaşlar bu akvaryumun armatürü yok. O yüzden ben bunu birazcık eski usul aydınlatacağım sizlere. Şöyle fener tutacağım ki görebilelim diye. Şu akvaryumda benim albino yavrularım var. Ne kadar görünüyorlar?
bilmiyorum. Bunlar albino torunlarım, yani ikinci jenerasyon albino enler yavruları. Tahminimce de 20-25 kadar varlar. Ne yazık ki böyle bir şeyle göstermem gerekiyor. Buna da bir çeki düzen vereceğiz, merak etmeyin. Burada 20-25 tane albino enler yavrum var. Bu arada albino enler dişileri doğum yaptıktan sonra yavru yemediler. Ben görmedim en azından. Belki burada rafya var, onun etkisi vardır vesaire. Kurtardık yavruları bir kayıp vermeden. Minnak minnak geziyorlar. Bu akvaryumda çok da fazla bir şey gösteremeyeceğim açıkçası ama buraya da bir armatür buhar camı ayarlayacağız zaten. Dediğim gibi ben bu akvaryumu doğumhane olarak kullanıyorum. Doğuma yakın dişleri bu akvaryuma alıyorum. Dişi doğum yaptıktan bir hafta sonra da dişiyi tekrar bu akvaryumdan alıyorum. Torunlarım yaklaşık olarak 10 günlük falan. Artemia basmaya devam ediyoruz buraya. İnşallah önümüzdeki ay bunları da ana tanka alacağım. Bunları da gösterdiğime göre şimdi son akvaryuma geçelim. Evet arkadaşlar, bu da benim son tankım. Daha önce seleksiyon fazlası canlarıma ayırdığım tankım. Yani bunun armatürde flicker yapıyor. Bu armatürü de değiştireceğim. Yanıp sönüyor gibi görüyorsunuz ama öyle değil. Buna da bir armatür ayarlayacağız. Bunda da seleksiyondan ayırdığım, yani Green Cobra'ların altından hala Black Bar End'ler çıkıyor. Kan karışmasın diye onları buraya ayırıp buradan sahiplendiriyorum. Yani burası benim seleksiyon fazlası tankım gibi kullanıyorum hala. Yani öyle söyleyebiliriz. Biraz karmaşık bir cümle oldu ama. Burada yine seleksiyondan ayırdığım mavi melek karideslerim var. Normalde siz bunları pet shop'tan renklerini beğenip alıyorsunuz ama yani ben renklerini beğenmediğim karidesleri buraya alıyorum. Bayağı seleksiyon yapıyorum. Onlar da orada çoğalıyorlar. Burada da pistiyalar var. Bu pistiyalara da işte canlı sahiplendirme yaptıkça hediye ediyorum. Haricen burada 10 tane de süper red düz kuyruk plekolarım var. Arkadaşlar genelde burada durmayı tercih ediyorlar. Bayağı böyle ürkekler, korkaklar. Açıkçası plekolar çok da bana hitap eden canlılar değilmiş, onu anladım. Yani çok korkaklar ya. Çok böyle çok asosyal ve ürkekler. O yüzden çok da böyle pleko hastası biri olmayacağımı anladım yani. Plekolar çok bana hitap etmiyor ama ileride elimize bir zebra falan düşerse anca öyle olur. Buraya da bir çeki düzen vereceğiz. Hatta bu akvaryum burada olmayabilir bile. Bunun yerini değiştirebilirim. Bu akvaryum da böyle şu an kendi halinde takılıyor. Buna da bir çeki düzen vereceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi son durumlar böyle. Şöyle de güzel bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ben bu kanalı açtığımdan beri yaklaşık olarak 6-7 aydır düzenli içerikler üreterek kanalı organik bir şekilde büyütmeye çalışıyorum ve kanalım şu an bu videoyu çektiğimde 670 kişilerde. Belki sizler için küçük olabilir ama benim için gerçekten bu büyük bir başarı. İleride inşallah bu da böyle çığ etkisi olur, kartopu etkisi olur, büyür diye düşünüyorum. Aguamentist YouTube kanalı ilk 1000 kişi olduğu zaman gerçekten harika bir çekiliş yapacağım. Çekilişte kazanan sayısı fazla olacak. Aynı zamanda çekilişte vereceğim canlılar da çok fazla olacak. Çok karışık olacak. Balık, salyangoz, karides, bitki. Yani elimde o an ne verebileceksem. Tabi bazı türleri yine vermeyeceğim ama gerçekten bol bol canlı dağıtacağım. Hedefim olan 1000 kişi, az kaldı. Bu yolda da beni desteklerseniz sizlere minnettar olurum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şuradaki abone ol butonundan kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Serinin ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.